Jerudan canavarı. Tam olarak 1764 yılıydı. Söz konusu canavar ilk kez bu yıl ortaya çıktı. Bir yıl sonra ünü bölgenin sınırlarını aştı ve herkes hiçbir ölümlünün ona karşı koyamayacağını düşünmeye başladı. Yaptığı saldırılar Jerudan bölgesini yavaş yavaş korku dolu bir yer haline getirdi. Güney merkezi Fransa'da Mergriç Dağları yakınlarındaki günümüzde Lozère olan Jerudan eyaleti 1764-1767 yıllarında insanların Jerudan canavarı olarak bilinen kurttan daha büyük bir yaratık tarafından terörize edilmişti. Yaratık keskin pençeli, kırmızımsı tüylü, küçük düz kulaklı, büyük başlı, geniş karınlı ve inek büyüklüğünde kurda benzer bir varlık olarak nitelendirildi. Sırtında siyah çizgileri ve büyük bir ağzı olan büyük dişlerini gözler önüne serdi. Jerudan canavarının 60 ila 100 arası erkek, kadın ve çocuğun ölümünün yanı sıra 30'dan fazla ölümcül yaralanmalara da yol açtığı sanılmaktadır. Jerudan canavarı ile bilinen ilk karşılaşma, Jerudan'ın doğu kesiminde Langok'a yakın Mersori ormanlarında 1764 yılının Mayıs veya Haziran ayında gerçekleşti. Koyun sürüsünü otlatan genç bir kadın aniden ona doğru koşan korkunç bir canavarı fark etti. Korkan kadın kaçmayı başardı. Ortalıkta bağıran ve korkmuş koyunlar da canavarın dikkatini dağıtınca kadının kaçması kolaylaşmış oldu. Bu canavarın ilk görüldüğü vakaydı. Bazıları saldırıların yüksek sayıda olmasından, bu hayvanların bir çift olduğundan şüphe etmeye başladı. Aslında bazı raporlarda kurtların bu canavara eşlik ettiği öne sürüldü. Hayvanlara nadir olarak saldıran canavarın aslında bu cinayetleri yapmak için eğitilmiş olduğu sonradan spekülasyonlara yol açan bir adam eşliğinde bildirildi. Jerudan canavarı doğaüstü bir görünüşe bürünerek daha fazla can almaya başladı. Onun bu öldürme çılgınlığı devam ederken bazı avcılar onu silahlarıyla defalarca vurduklarını ama canavarın etkilenmemiş şekilde oradan uzaklaştığını söylediler. 1764 yılının Ekim ayında iki isimsiz avcı canavarı gördüklerini bildirdi ve sadece 10 adım mesafeden onu vurduklarını, canavarın yere düştüğünü ama hemen yine ayağa kalkması üzerine ikinci defa canavara ateş ettiklerini ve tekrar yere düşen canavarın yeniden hızla ayağa kalkıp onlara geldiğini görünce yakınlardaki bir ağaca kaçmaya başladıklarını, bu kez canavarın kaçtıkları ağaca saldırdığını belirttiler. Avcılar daha sonra canavara ateş edilen yerde araştırma yapmak için gittiklerinde orman zemininde bolca kan buldular. Bu raporun gelmesiyle bu sefer yaratığın ağır yaralı olduğundan emin olan ve ertesi gün ormanda yerliler tarafından ölü bulunacağı düşünülen bölge halkı bunun yerine ormanda parçalanmış yeni kurbanların parçalarını buldular. Görünüşe göre onlar yaralı kızgın canavarın yeni kurbanlarıydı. Canavar yine sır olup kaybolmuştu. Bununla beraber bazı avcı ve köylüler canavarın kurşun geçirmez olduğuna, bir zırh giydiğine ya da onun bir kurt adam olduğunu söylemeye başladılar. Artık tek çözüm toplu halde bir sürek avı gibi görünüyordu. Jerudan canavarı için görülmemiş büyüklükte bir sürek avı düzenlendi. Kral, söz konusu hayvanı öldürene 6.000 Fransız lirası vermeyi vaat etti. Bu sürek avına civardaki tüm köyden insanlar, askerler, maceracılar, avcılar, hatta bölge soyluları da katıldı. Sürek avı Kaptan Duhamel tarafından organize edildi. Bu av aylarca devam etti. 100'den fazla kurt katledildi ama Jerudan canavarı içlerinde yoktu ve öldürmeye devam etti. Bu arada Jerudan canavarı masallar gibi Avrupa'nın her köşesinde duyulmaya başlandı. Canavar avcılar ve askerlerden zeki bir biçimde kaçıyor ve onu yakalamak için kurulan tuzaklara asla düşmüyordu. Kurbanların çoğunu kadınlar oluşturduğu için Kaptan Duhamel askerlerden bazılarını kadın kılığına sokarak ormanda tuzaklar kurdu. Ama bu da fayda etmedi. 1765 yılının Şubat ayında Deneville ve onun en iyi 6 adamı ile canavarı izlemeye başladı. Yakında yerel bir çiftçinin 16 yaşındaki oğlu
Jacques Denis de onlara katıldı. Jacques canavarı yok etmek için intikam yemini etmişti. Çünkü 20 yaşındaki kız kardeşinin ölümüne tanık olduğunu söylemiş. Böylece Daniel ile iki iyi arkadaş olup aylarca canavarı yakalamak için yola düşmüştü. O yılın Mayıs ayında canavar en cesur saldırılarının birinde bulundu. Bu saldırı sırasında canavar Jacques Denis'in Marguerite adıyla bilinen bir genç bayan arkadaşı da dahil olmak üzere birçok insanı öldürdü. Jacques liderliğindeki kızgın halk ellerine geçirdikleri silahlar olarak kullanılabilecek ne varsa alıp köpekleriyle kanlı bir takibe başladılar. Canavarın hala taze izlerini bulan köpekler canavara saldırınca Jacques ve takiptekiler tüfekleriyle canavara kurşun yağdırmaya başlar. Fakat canavar Jacques'e saldırınca genç adam sıçrar ve süngüsünü kaplayarak ölümcül bir yara açar. Fakat canavar daha fazla avcının geldiğini duyup kaçmaya başlar. Kısa bir süre sonra Jacques saldırısının ardından Daniel canavar avından vazgeçer. Daniel'ın ayrılmasından kısa bir süre sonra canavar 45 yaşında bir kadın ile 14 yaşındaki bir çocuğu öldürdüğü haberi yayılır. Bu haber üzerine öfkelenen kral, kişisel silah taşıyıcısı Anton de Battery, Gerudan canavarını yok etme görevine verir. Battern görünüşte ilk olarak bölgeyi inceleyenlerin ve canavarın saldırdığı yolların bazı haritalarını çizer ve dikkatlice bu bölgeleri denetler. Ardından 21 Eylül'de 40 yerel avcı ve 12 köpekten oluşan bir av grubu kurup bahsi geçen yerde bir av başlatır. Görünüşte canavarın dolaştığı arazide yaptığı araştırma başarılı olmuştur. Battern, Pomier köyü yakınlarındaki ormanlık alanda bir vadiye gelmişti ki kısa sürede köpekler deli gibi havlamaya başladı ve canavar çalıların arasından ortaya çıktı. Battern yaratığa sağ omzundan isabetli bir atış yaptı. Diğer avcılar da ateş etmeye başladılar. Atılan kurşunlar hayvanın sağ gözünü ve kafatasını delerek çıktı. Yakınlaşarak defalarca ateş etmeye devam ettiler. Canavar ayağa kalkacak gibi oldu ama avcıların bıçakları ve süngülerini de kullanmaya başlayınca yere yıkılarak öldü. Canavar aslında büyük bir kurttu görünüşte. Fakat koca bir kafası ve normalden büyük dışarı çıkmış dişleri vardı. Anton canavarın ölçülerini almaya başladı. Sırt uzunluğu 80 santim, 1.70 uzunluğunda ve 60 kiloydu. Anton daha sonra verdiği raporda, "Biz elden imzalı bu raporda tarafınıza beyan ederiz ki, hayatımda bununla mukayese edebilecek büyüklükte bir kurt görmedim. Bu kadar çok hasara neden olan korkunç canavarın bu olabileceğini tahmin ediyorum," diye belirtti. Hayvan daha sonra kendilerini savunan kurbanlar tarafından da teşhis edildi. Bazıları onlara saldıranın bu hayvan olmadığını, çok daha büyük ve korkunç olduğunu söyleseler de canavarın bu kurt olduğu ilan edildi. Anthony büyük bir para ödülü aldı ve kahraman olarak kabul gördü. Canavarın cesedi ise sergilenmek üzere Versay'a gönderildi. Ancak 2 Aralık 1765 tarihinde başka bir canavar saldırısı oldu ve 2 adam ağır yaralandı. Bunu bir düzineden fazla ölümcül saldırı takip etti. Canavarın ölümüne sevinen yerel halk, onun görünüşe göre geri geldiğini ve katliamlarına başladığını anlayınca sessizliğe büründü. 1767 baharına kadar çevre nispeten sakin kaldı. Sonra aynı yılın 19 Haziran günü yerel soylular ve 300 avcıdan oluşan yeni bir sürek avı düzenlendi. Jacques Denis ve kız kardeşinin bir tanıdığı olan Jean Castle da ava katıldı. Bu arada Gerudan canavarının aslında bir kurt adam olduğu söylentileri üzerine avcılar beraberlerinde tüfekleri için gümüş mermiler de getirdiler. Jean Castle ağaç hattından çıkanları izlerken orman kenarında ani bir hışırtı oldu. Durdu ve silahını kaldırdı. O anda canavar ile göz göze geldi. İki el gümüş mermiyle ateş etti. Canavar yere devrildi ve öldü. Anton de Bötter tarafından öldürülen hayvan gibi bu canlının nispeten bir kurt gibi görünüşü vardı. Ama herhangi bir yerel kurttan çok daha büyüktü.
Yaratığın karnı yarıldığında insan parçalarına rastlandı. Bunların yakınlarda saldırıya uğrayan genç bir kızın kalıntıları olduğu söylendi. Daha sonra Jerudan canavarı mumyalanarak insanların görmesi için kasaba kasaba dolaştırıldı. Tabii ki küçük bir ücret karşılığında. Ne yazık ki modern bilim, tahnik teknikleri o zaman da olmadığından canavarın cesedi kötü şekilde çürümeye başlamıştı. Krala ulaştığı zaman çok kötü görünüyordu. Kokunun derhal bertaraf edilmesi söylendi. Raporlar bu noktada cesedin tam olarak ne yapıldığını net bir şekilde söylemeyip bazı yazılar bilinmeyen bir yere gömüldüğünü söylerken bazı raporlarda da yakıldığı söyleniyor. Jerudan canavarının kalıntıları, yaratığın gerçek kimliğinin spekülasyonu 200 yıldan fazla sürdü. 1700'lerde canavarın cesedi yok edilmeden önce muayene eden iki cerrah tarafından hazırlanan bir rapor noter eşliğinde incelendikten sonra bir araştırmacı yaratığın dişlerinin kurt gibi keskin ve çok olduğunu tespit etti. Frans Julien'deki Ulusal Doğa Tarihi Müzesi'nde bir tahnikçidir ve Jean Castle tarafından vurulan yaratığın benzeri olduğu söylenen doldurulmuş bir örnek bulur. 1766'dan beri müze koleksiyonunda kapalı bir şekilde muhafaza edilmiş bu dondurulmuş örnekteki canavar, görünüşte başarılı bir şekilde tespit edildiği Kuzey Afrika, Orta Doğu, Pakistan ve Batı Hindistan'da bulunan yerli çizgili sırtlan olduğu söylendi. Jerudan canavarının bir sırtlandan ziyade büyük bir kurt olarak tanımlanmasının nedeni neydi? Romancı Henry Porritt ve naturalist Gerard Manatori önceden tarihi hesaplara dayanan sırtlan hipotezini önermişti ve bu çok ciddi ve çılgın bir iddiaydı. Bu hesaplara göre Anton Chastel ve oğlu Jan Chastel hayvanat bahçesine satılmak üzere uzak ülkelerden yavru bir sırtlan getirip ağırlarının kapılı bir kısmında beslemeye başladılar. Fakat bu yavru büyüdükçe muhtemel bir fiziksel bozukluk ile mutasyon sonucu olması gerekenden fazla büyüdü ve şekli değişti. Chastel bu hayvanı hayvanat bahçesine satamayacağını anlayınca öldürmek istedi. Fakat hayvan ahırdan bir şekilde kaçtı ve kapalı yerde büyüyen hayvan kan tutkusu ile cinayetler işlemeye başladı. Chastel cinayetleri duyduğunda bunun ortaya çıkıp kendinin sorumlu tutulmaması için seri katil bir canavar hikayesinin yayılmasını sağladı. Zaten canavarı gören herkes bu şekli bozuk koca yaratığı görünce bu söylenti de hızla yayıldı ve tüm bölgeyi sardı. Fakat hala ortada cevaplanmayı bekleyen bazı sorular bulunmakta. Canavarı vurduğunu söyleyen o kadar kişi olmasına rağmen nasıl olup da hayatta kalmış ve her seferinde kaçmıştır? Bunun cevabı o anın içinde bulunan kişiler aşırı heyecan ve adrenalin yüzünden çok yakında olsalar da canavarı vuramayıp vurduklarını sanmaları ya da normal bir bünyesi olmayıp belli bir mutasyona maruz kalmış olan bu yaratığın bünyesinin çok daha kuvvetli olabileceği akla gelmektedir. Peki diğer normal kurşunlardan etkilenmeyen bu yaratık gümüş kurşun ile vurulunca nasıl ölmüştür? Her mutasyonun olumlu yanları olduğu gibi olumsuz ve zayıf yönleri de olabilir. Canavarın diğer yaralanmalara karşı çok güçlü bir bünyesi olsa da büyük ihtimalle gövdesinin gümüşe ve gümüş nitrata aşırı derecede olumsuz bir tepkisi vardır. Ve kanına temas eden bu gümüş kurşun ile hızlı ve ölümcül bir anafilaktik şok yüzünden ölmüş olması muhtemeldir. Yapılan tüm bu araştırmalar sonunda yüzlerce yıllık bir gizem de aydınlığa ve sonuca ulaşmıştır. Videolarımızın devamı ve kanalımızın gelişmesi için abone olmayı unutmayın. Ayrıca Facebook ve Instagram sayfalarımıza da abone olup pek çok farklı, gizemli konuları bulabilirsiniz. Kanalımızı desteklemek ve araştırmalarımız için katıl butonu ile size uygun üyelik paketini seçip özel avantajlardan da yararlanabilirsiniz. Gizemli konularda görüşmek üzere. Hoşça kalın.